Antik çağlardaki adalet sistemlerini hiç düşündünüz mü? Yani bize bugün ne kadar yabancı, hatta ne kadar garip geliyorlar, değil mi? Düşünsenize, bir kişi bir suç işliyor ve bedelini bütün ailesi, hatta ondan sonra gelecek nesiller bile ödüyor. Hadi gelin bu ilk bakışta çok acımasız görünen anlayışın ardındaki mantığı Hititler üzerinden şöyle bir inceleyelim. Hititler, hani şu antik Mısır'a kafa tutmuş, dönemin süper güçlerinden biri olan o efsanevi halk. Ama bir o kadar da gizemliler. İşte bu gizemin en ilginç ve en kafa karıştırıcı parçalarından biri de kesinlikle onların adalet anlayışıydı. Evet, Anadolu'nun kalbinde koskoca bir imparatorluk kurmuşlar, bunda şüphe yok. Ama iş adalete, suça ve suçluya bakış açılarına gelince bizim bugünkü suç şahsidir anlayışımızla hiç ama hiç alakaları yoktu. Peki neden? Yani bu devasa fark nereden geliyordu? Onları bizden bu kadar farklı düşünmeye iten neydi? Aslında bütün sistemlerini, bütün dünya görüşlerini açıklayan sihirli bir kelime var: aile. Onlar için her şeyin merkezinde birey değil, aile vardı. Bireyden önce grup geliyordu. Bütün hukukları da işte bu temel üzerine kuruluydu. Buna aile dayanışması diyorlar. Yani şöyle düşünün, siz tek başınıza bir birey değilsiniz. Siz ailenizin, hatta sizden önceki ve sonraki nesillerin ayrılmaz bir parçasısınız. Aile tek ve bölünmez bir bütün. Bu ne anlama geliyor? Atalarınızın size bıraktığı iyi bir miras gibi onların işlediği suçlar ve o suçların cezaları da size miras kalabiliyordu. İşte bakın aradaki zıtlık ne kadar da net. Biz bugün ne diyoruz? Herkes kendi yaptığından sorumludur. Onlar ne diyordu? Hayır, suç da ceza da bütün ailenindir. İşte onların adalet sistemini anlamak için bilmemiz gereken en kilit nokta tam olarak bu. Peki bu kural en çok nerede, hangi suçlarda karşımıza çıkıyordu? Bu kolektif ceza anlayışının en sert, en affetmez yüzünü gördüğümüz yer, en tepedeki otoriteye, yani doğrudan krala karşı işlenen suçlardı. Çünkü olay sadece bir kişiye, bir hükümdara karşı gelmek değildi. Hayır, kral devletin ta kendisiydi. Halkın ve tanrıların yeryüzündeki temsilcisi, her şeyi bir arada tutan güçtü. Dolayısıyla krala kalkan bir el aslında bütün imparatorluğa, bütün toplumsal düzene kalkmış oluyordu. Bu bir isyan değil, adeta kozmik bir tehditti. Bakın şu yemindeki ifadeye, insanın kanını donduruyor resmen. Klanının ortasından sökülüp tamamen yok edilmek. Ne demek bu? Sadece seni değil, aileni, soyunu, sopunu, kökünü kazımak demek. İnanılmaz derecede ağır bir tehdit. Ve bunlar sadece lafta kalmıyor. Tarihte bir sürü örneği var. Mesela Armatar Hunta diye bir büyücü. Suçlanıyor. Ama kiminle beraber? Karısı ve oğullarıyla. Hepsi birden. Ya da Kraliçe Danohepa. Gözden düşünce sadece o değil, çocukları, bütün mahiyeti herkes kapı dışarı ediliyor. En çarpıcısı belki de isyancıları saklayan komutanlar. Düşünsenize, bir karar veriyorsunuz ve o kararla sadece kendi kellenizi değil, bütün ailenizin kellesini de ortaya koymuş oluyorsunuz. Krala karşı suçlar böyleydi. Ama bu kolektif ceza anlayışının geçerli olduğu bir alan daha var ki bu da en az ilki kadar önemliydi: tanrılara karşı işlenen suçlar. İşte burada din, hukuk ve toplum hepsi tamamen iç içe geçiyor. Hititler için tanrıların öfkesi soyut bir kavram değildi, çok gerçekti. Eğer tanrılar kızarsa ne olur? Veba gelir, kuraklık olur, savaşlar kaybedilir. Yani tanrıların gazabı tüm ülkeyi vuran somut bir felaketti. Bir kişi bir hata yapar, bütün memleket bedelini öderdi. Şimdi gözünüzde canlandırın. Tam 20 yıl. 20 yıl boyunca ülkeyi kasıp kavuran korkunç bir veba salgını. İnsanlar ölüyor, ordu zayıflıyor, imparatorluk çöküşün eşiğine geliyor ve kral çaresiz. Kral II. Murşili'nin bu duası o çaresizliği o kadar iyi anlatıyor ki 20 yıldır insanlar ölüyor diyor. Babamın zamanında, kardeşimin zamanında, şimdi de benim zamanımda. 20 yıl süren bir kabus. Peki bunun suçlusu kimdi? Ve cevap işte konumuzun tam da kalbine oturuyor. Kral Murşili'ye göre suçlu kendisi değildi, babasıydı. Babası Kral 1. Şuppilolyuma'nın yıllar önce işlediği bir günah yüzünden bütün ülkenin ve kendisinin cezalandırıldığına inanıyordu. Bakın, sorumluluk nesilden nesile nasıl da aktarılıyor. Buradaki örneklere bakınca o ürkütücü mantığı çok daha net görüyoruz. İster basit bir ihmal olsun, mesela bir festivali kutlamayı unutmak, ceza yine aileyi buluyor. Ya da bir çoban tapınağın kutsal hayvanını çalıyor, sadece kendisi değil, karısı ve çocukları da idam ediliyor. En beteri de bir tapınağa zarar vermek.
Bunun bedeli sadece ailenin değil, bütün soyun kurutulması. Affı yok. Peki, bütün bunlar bize ne anlatıyor? Hititlerin bu garip adalet anlayışından bizim bugün çıkaracağımız bir ders var mı? Aslında en önemli nokta şu, bu sistem kulağa ne kadar acımasız gelse de keyfi bir zulüm değildi. Aksine çok net bir amacı vardı, imparatorluğun iki temel direğini, yani kralı ve tanrıları ne pahasına olursa olsun korumak. Çünkü onlar sarsılırsa bütün toplumun çökeceğine inanıyorlardı. Bu ceza sistemi ayakta tutmak için kullandıkları en keskin araçtı. Hititlerin dünyası bize çok uzak, evet. Ama onların bu adalet anlayışının temelinde yatan o soru bugün de hala çok geçerli değil mi? Yani bir kişinin yaptığından bütün bir grup ne zaman sorumlu tutulmalı? İşte binlerce yıl öncesinden gelen Hititler bize adalet ve sorumluluk üzerine düşünmemiz için böyle zorlu ama bir o kadar da önemli bir soru bırakıyor.